Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık kapanışa doğru gidiyoruz ve önümüzde önemli haber akışları var bugün. Ve bu haberler piyasalardaki dengeleri tamamen değiştirebilecek seviyede önemli haberler. Hem orta vadeli bakanlar için hem uzun vadeli bakanlar için. Yine önümüzde önemli haberler var. Bir yanda Trump'ın Güney Amerika'ya başlattığı abluka haberleri. Diğer yanda Rusya-Ukrayna cephesinden gelen savaş önümüzdeki senede bitmeyecek şeklinde yapılan açıklamalar. Ve bunların dışında yine bugün Amerika'dan enflasyon verileri gelecek ve bundan daha da önemlisi Japon Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Piyasaların en fazla odaklandığı konu bu içinde bulunduğumuz günler içerisinde Japonya'dan gelecek olan bu faiz haberi olacak. Ve bu noktada piyasalar nefesini tutmuşken biz de bu fırtınanın ortasında hangi piyasaların parlayacağını, hangi piyasaların yükseleceğini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi büyük resme odaklanarak ve piyasalardaki dataları, detayları inceleyerek sohbetimize devam edeceğiz dostlar. Öncelikle Trump'ın Venezuela konusunda yaptığı açıklamalar gerçekten çok büyük bir şeyin başlangıcı gibi görünüyor. Çünkü Trump son yaptığı açıklamada artık örtülü mesajlar vermeyi bıraktı ve çok açık bir mesaj verdi. Trump der ki şu anda Güney Amerika tarihin gördüğü en büyük donanmayla kuşatılmış durumda. Ve bu sadece bir başlangıç. Bizden çaldıkları petrolü, varlıkları ve toprakları geri verene kadar bu kuşatma devam edecek. Ve Trump'ın bu sözleri aslında o kadar ağır, o kadar sert ki diplomatik bir karşılığı gerçekten yok. Bu resmen fiili bir el koyma ve Amerika'nın Venezuela'nın varlıklarına çökme operasyonudur. Ve Venezuela zaten enflasyonla boğuşan bir vaziyet içerisindeyken şu anda tamamen kontrolsüz bir çöküş fazı içerisine girdi. Son gelen datalarda enflasyonda ciddi şekilde yükseliş olduğu haberleri var. Bunların dışında jeopolitik gerilimin diğer ucunda ise sular durulmuyor. Ukrayna-Rusya cephesinde gelen son açıklamalarda Putin bir açıklama yapmıştı. Arkasından Zelenski de bir açıklama yaptı. Ukrayna lideri der ki Putin'in yaptığı son açıklamalara ve sağdan gördüklerimiz bize net ifadeyle şunu söylüyor. Önümüzdeki yıl barış yılı olmayacak. Tamamen bir savaş yılı olmaya devam edecek dedi. Yani gördüğünüz üzere dünyada sular durulmuyor. Tabi bunların dışında bir faiz haberi de var. Japonya'dan gelecek olan bu faiz haberinde yarın Japon Merkez Bankası'nın faizi artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bizim için neden önemli dediğimizde son 6 toplantıda bir faiz artışına gitmemişlerdi. Ve piyasaların asıl korktuğu şey Japonya eğer faiz artışlarına devam ederse ve yurt dışındaki paralarını, yurt dışındaki varlıklarını çekmeye başlarlarsa küresel piyasalarda yeni bir likidite krizi ortaya çıkacak. Peki bu ne demek diye soracak olursanız öncelikle Amerikan borsalarından para çıkışlarını, doların global ölçekte değer kaybetmesi ve güvenli limanların ön plana çıkmaya devam etmesi gibi konuları karşımıza çıkarır. Yani altın gibi, gümüş gibi varlıkların parlaması, parlamaya devam etmesi tam olarak bu yüzden. Sonuç olarak burayı toparladığımızda Venezuela'daki abluka, Ukrayna'dan gelen savaş devam edecek sinyalleri, Japonya'dan gelecek olan faiz artışı, bugün yine gelecek olan Amerikan enflasyon verileri aynı küresel resmin farklı köşeleri gibi ve şimdi biz bu resmin grafikler üzerindeki izlerini birlikte incelemeye devam edeceğiz. İncelemeye başlamadan önce YouTube algoritmalarına karşı destek için sizden beğeni ve yorumlarınızı rica ediyorum. Halihazırda destek olan takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Gerçekten çok fazla bu sohbetleri, bu yaptığımız yayınları sahiplenen büyük bir kitle var. Onlara ayrıca teşekkür ederim. Öncelikle Amerikan borsa tarafına baktığımızda S&P 500'de benim takip ettiğim bu trend içerisinde fiyatların zayıflamaya başladığı dikkatimi çekiyor. Benim indikatörümdeki bulut göstergesinde aşağı doğru inişler bir alım fırsatı olarak değerlendirildi daha önce. Ama bu seferki yaptığı hareket içerisinde artık tehlikeli bir periyot içerisinde olduğunu düşünüyorum Amerikan borsanın. Bu yüzden bu alanda iştahlı olmak bana göre mantıklı değil bu süreç içerisinde. Bakın Nasdaq'ta da benzer bir durum var. Bulut göstergesinin altına indi ve buranın altında bir kapanış gerçekleşti. Vadeli piyasada görünüm bu şekilde. Henüz destek seviyesini net olarak kaybetmiş durumda değil. Hani bugün enflasyon verilerinde enflasyon beklenti dahilinde ya da beklentiden bir tık daha iyi bir veri gelirse biraz daha yukarıya doğru hareket Amerikan
Amerikan borsa tarafında da görülebilir. Ama bana nacizane kişisel fikrimi soracak olursanız benim düşüncem şu ki Aralık ayı içerisinde ve belki Ocak ayının yarısına kadar yaşayacağımız periyot içerisinde Borsa İstanbul Amerikan borsadan daha fazla pozitif olabilir düşüncesindeyim. Bakınız Borsa İstanbul'da anlattığım çok açık bir trend vardı. Bu trend de 10.800 itibariyle, yani Aralık ayının başlangıcı itibariyle Borsa İstanbul'un rekor seviyeye tırmanıp buranın da üzerine çıkabileceği bir hareket gösterebileceğini anlatmıştım. Önümüzdeki süreç içerisinde 15-20 günlük periyotta Borsa İstanbul Amerikan borsadan daha pozitif bir hal içerisinde olabilir bana göre. Çünkü yılı en iyi şartlarla kapatmak isteyeceğiz ve o en iyi şartları da önümüze getirecekler demiştim. Türkiye enflasyon verilerinde bunu gördük. Beklentilerden çok iyi geldi. Bir sonraki veri de çok iyi gelecek gibi görünüyor. En azından nacizane benim fikrim bu yönde. O yüzden Borsa İstanbul'u yukarıya doğru taşımaya devam ederler diye düşünüyorum. YouTube katıl sohbetinde bundan ayrıca sıkı takip eden yatırımcılara bahsettim, anlattım. İşin altın cephesine geldiğimizde altın neredeyse zirve bant alana ulaşmaya başladı. İstikrarlı bir yükseliş gösterdi. Az önce de anlattığım gibi globaldeki risk ortamının artması, likidite problemlerinin yaşanması ya da ülkelerin birbirleriyle savaş ya da bir kaos ortamına girmesi gibi haberlerin hepsi altına yarar, altına yaramaya devam eder. Amerika'da enflasyonun düşmesi, Amerika'da faizin düşmeye devam etmesi gibi haberlerden bile kendine pay edinecektir altın. Bu yüzden altında yükselişin devamını hem temel haber akışlarında savunuyorum hem de teknik olarak gördüğüm ölçeklerde savunuyorum ki aynı durumu gümüşte de anlattım. Ve gümüşte aldığımız verim elbette çok çok daha yüksek. Son bir aylık periyotta %45 yaptı gümüş. Bir yıllık periyotta %155 gibi bir kazancı karşımıza getirdi. Ons altına biraz daha yakından baktığımızda 4 saatlik periyotta güncel destek seviyesini 4278 dolar olarak konuşabiliriz. Bu seviyelerin altına inen bir ons altın önümüzdeki süreç içerisinde beklemeyeceğim. Aralık ayının kalanı yukarıya doğru giden bir hareket ile şekillenecektir bana göre. Ama videoları sıkı takip etmenizi öneriyorum. Beklemediğimiz bir hareket olursa ve almamız gereken bir aksiyon olursa bunu muhakkak ki konuşuruz. O yüzden her videoyu takip edin. Her video zaten birbirine sıkı sıkıya bağlı şekilde devam ediyor. Bunu zaten sıkı takip edenler biliyor. Ve benim görüşüm haftalık kapanışa giderken altındaki güçlü görüntüde herhangi bir bozulma olmadığı yönünde diyebilirim. Gram altın tarafında da 5877, kabaca 5900 seviyesi bir destek seviyesi olarak artık çalışacak diye düşünüyorum. Kaba tabirle benim burada grafikte gördüğüm seviye olarak söylüyorum. 5800-5900 seviyesi gram altında bir destek alan olarak çalışacaktır ve yükselen trendine devam edecektir diye düşünüyorum. Haftalık kapanışa doğru giderken yarın da bu seviyelerin üzerinde olmasını, bu seviyelerin üzerinde kapatmasını bekliyorum. Bakın darphane altına baktığımızda darphane altında 87 TL seviyesine gelmiş durumda ki bu bana çok sorulan bir ürün. Bunu alalım mı? Altın değerlendirirken bunu almak mantıklı mı? Gibi sorular yöneltiliyor ki darphane altın şu anda gram altından, ons altından %40, %45 daha pahalı bir durumda. Aradaki makas çok fazla açıldı. Daha önce %30'lardayken de bu makas çok açıktı. Şu anda %45 seviyesine gelmiş durumda ki bu darphane altını ben size ilk anlatıp kendim de alımlar yaptığımda, hatta Instagram'da short bir video paylaştığımda 22-23 TL seviyelerindeydi. Bir senelik periyotta 90 TL seviyesine geldi darphane altın. Bu da muazzam bir kazanç oranı ama darphane altını yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcılara önermem. Gram altını fiziki olarak almak ya da kripto tarafında Tether Gold gibi bir ürün almak ya da fon olarak almak bana göre biraz daha mantıklı. Bakın gümüşün ons tarafına baktığımızda en iyi kazancı gümüş verdi. Bugün gazetelerde, televizyonlarda her yerde gümüşü görüyoruz. Herkes gümüşün yükselişini görüyor ama çok az kişi şu gümüşü alıp elinde tutmayı başarabildi. Çok az kişi yaşanan düşüş sonrasında gümüşü bir fırsat olarak alıp bu seviyelerde, ki bunu gerçekten hem kendi adıma hem sizin adınıza sıkı takip edenler adına gururla söylüyorum ki bir aylık periyotta %45 gibi bir kazancı bize tereddütsüz verdi gümüş. Ve bu %45, %50'lik bir kazanç ortamında yatırımcılar şu anda yeni gümüş alımlarını sorarken ben artık yeni gümüş alımlarına sıcak bakmadığımı söylüyorum. Bu tercih tamamen sizin elbette. Yani sıcak bakmıyorum derken yükselişin devamını aynı sürede bekliyorum. Yani ben elimdeki gümüşleri tutuyorum, yükselişlerin devamını bekliyorum. Ama %45 yükselmiş bir ürünü ben size al diyemem. Almadığınızda da ya ben senin yüzünden bu seviyeden almadım yorumlarını da
sizden duymak istemem. Çünkü ortada bir risk var. Bu kadar yükseliş olduktan sonra yeni alımları önermek akıl kârı bir iş değil. Benim yaptığım şey destek seviyelerini kademeli olarak yukarıya taşıyıp eğer trend bozulursa hadi arkadaşlar gümüşlerimizi satalım yorumunu yapmak istiyorum ben. Karları toplamak istiyorum. Bakın şu an geldiğimiz noktada kabaca 62 dolar destek seviyesiydi benim için. Bu seviye bu haftalık kapanışlarla birlikte 63-64 seviyelerine kadar uzanacak. Bu benim için ne demek? Önümüzdeki hafta 63 dolar seviyesi altındaysa gümüş, elimdeki gümüşleri tasfiye etmeyi sizlere anlatabilirim. Ama şu anda işler gayet yolunda. TL paritesinde de 84,5 TL seviyesi gümüşün gram tarafı için destek konumunda. Tabi bunun bir de fon olan GMSTR ürünü de çok soruluyordu. GMSTR en son burada 390-400 TL seviyesinde değerlendirme noktasındaydı bir ay kadar önce. Şu anda 516 seviyesi destek işlevini sürdürmeye devam ediyor. Yeni alım noktasında ben bu ürünlerde pozitif yorumlar yapmak niyetinde değilim. Ama arkama yaslandım. Beni burada sıkı takip eden yatırımcılarla birlikte mevcuttaki pozisyonlarımı da taşımaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda belki trendler değişirse hadi arkadaşlar altınları da gümüşleri de satalım gibi bir yorum söyleyebilirim ya da taşımaya aynı şekilde devam ediyoruz diyebilirim. Ben kartlarımı çok açık bir şekilde oynayarak size net fikirlerimi anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim dostlar. Özetle burayı toparlayacak olursak altında gümüşte son söz olarak ne diyorsun derseniz bugünkü fiyat koşulları içerisinde altın yeni yatırımcılar için riskli ama hala alınabilir bir seviye içerisinde bana göre. Bu altının bütün türevleri için geçerli bir düşüncedir. Ve mevcutta olanlar da elinde tutmaya devam etmeli diye düşünüyorum. Gümüş tarafında ise kendi adıma söyleyebileceğim tek şey gümüş tutmaya devam edilebilir. Gümüş tutmaya devam edilmeli ama yeni alımlar noktasında riskli ve alınabilir yorumunu gümüşte yapmayacağım. Yeni alımların direkt olarak riskli olduğunu düşünüyorum. Altın tarafında biraz daha yumuşak bir bakış içerisindeyim henüz yeterli fiyatlamayı yapmadığı için. Diğer taraftan Amerikan borsanın riskli, Borsa İstanbul'un da kısa vadede gidecek bir yolu olduğunu düşünüyorum. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin yine 84 bin dolar seviyelerine kadar inen bir hareket sergiledi. Global trendten tamamen negatif ayrıştığı bir süreç yaşadı kripto para piyasası ve son videolar içerisinde bu alanda söyleyebilecek gerçekten çok fazla bir şey yok. Çünkü fiyatlarda büyük değişiklikler yok. Piyasaların yatay gittiği ya da yükseldiği bir trend içerisinde kripto para piyasasında aksine tersine gidişler gördük. Benim bu noktada tezim şuydu. Emtia ürünleri yükselir, arzı kıt olan ürünler yükselir. Bunda da altın, gümüş gibi ürünler ve aynı şekilde Bitcoin gibi ürünler, platin, palladium gibi ürünler yükselir gibi bir düşüncem vardı. Bunların arasında bir tek Bitcoin yükselmedi. Bir tek kripto para piyasası yükselmedi ve bugün geldiğimiz noktada borsalarda, kripto borsalarında bulunan rezervler tarihi rekor düşük seviyelere gelmiş durumda. Yani bu aslında pozitif bir durumdur. Borsada ne kadar az Bitcoin varsa satılacak da o kadar az Bitcoin vardır mantığıyla piyasalar için pozitif bir donedir bu ama hala zayıf likidite piyasayı baskılamaya devam ediyor. Bitcoin'de ben önümüzdeki süreç içerisinde 84.600 dolardaki bu destek seviyesini korumaya devam etmesini bekliyorum ama benim beklediğimden daha kötü bir vaziyet kripto para piyasasında devam ettiğini söylemek isterim. Diğer altcoin'ler adına da gösterecek ya da söyleyecek gerçekten yeni bir şey yok. O yüzden konuyu da çok uzatmak istemiyorum. Tether dominansında şu yapıyı göstermek isterim. %6,5 seviyesi daha önce Kasım ayında Aralık ayının başında ve şu anda bulunduğumuz alanda test edildi. Bu %6,5 seviyesinden aşağıya doğru bir hareket gelmeli. Altcoin'lerde, Bitcoin'de toparlanma kendini göstermeli diye düşünüyorum. Elbette son videolar içerisinde ben burada toparlanma bekledikçe aynı seviyelere yeniden dönüş, aynı hareketleri tekrar gördüğümüz çok sıkıcı bir periyot geçirdik. Bakın Bitcoin 85 bin dolar seviyesine indikten sonra yukarıya doğru tekrar gitti. Tekrar aynı bölgeye indi. Tekrar yukarıya çıktı ve şu anda yine aynı bölge içerisindeyiz. Ve bu baktığımızda tam olarak bir aydır süren bir hareket. Bir aydır bu düştüğü alan içerisinde hem Bitcoin'ler hem altcoin'ler daha yukarıya tırmanmayı bir kenara bırakın. Zigzaglı bir hareket gösterdi. Yatırımcıları sürekli bezdiren hareketler gösterdi. Kaldıraçlı piyasada işlem yapanları ise resmen batıracak hareketler gördük. Çünkü sürekli olarak yüksek kaldıraç işlem yapanların battığı haberlerini görmeye devam ediyoruz. Benim de önerilerimin her zaman başında yer alıyor. Yüksek kaldıraç işlemler yapmayın. Hatta kaldıraçlara hiç girmeyin kripto para piyasasında. Çünkü zaten başlı başına bir kaldıraçlı piyasa. Diğer piyasa ürünlerine de ilgi gösterin. Bakın ben bu videolar içerisinde 7 yıldır yayın yapıyorum. 7 yıldır altını, gümüşü, diğer piyasaları, borsaları, endeksleri, kripto para
piyasasını hepsini aynı sepet içerisinde değerlendiriyorum. Bu değerlendirmeleri yapmamın nedeni kendim buna uyuyorum. Bu ürünlerde, bu piyasalarda ayrı ayrı işlem yapıp daha dengeli bir portföy ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Bu süreç içerisinde son söz olarak kripto para piyasası yatırımcıları en fazla üzülen grup oldu. Umuyorum ki biraz piyasa toparlanması, belki bugün enflasyon verilerinde güzel bir netice alınırsa biraz itici güç olur. Biraz da orada piyasa yükselişlerine şahit olabiliriz. Temennimiz en azından bu yönde. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bu sözümü de her zaman size hatırlatmak istiyorum. En başta her şeyden önemli olan sizin sağlığınız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.